Brawl Stars'taki en değerli kaynak nedir diye sorsam sanırım hepiniz elmas dersiniz, değil mi? Peki siz elmaslarınızı nelere harcıyorsunuz? Kostümlere, altınlara veya kozmetiklere mi? Eğer evet dediyseniz bu videodan sonra elmaslarınızı gelecekte nasıl çok daha verimli kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak elmaslarınız neler üzerinde kesinlikle harcamamanız gerektiği üzerinde duracağım. Ve video ilerledikçe de elmas harcanacak en iyi şeyleri hep birlikte göreceğiz. Elmas harcamamanız gereken ilk şey tabii ki de marketteki deneyim puanı katlayıcıları. Bunu alan var mıdır bilmiyorum, ancak eğer alıyorsanız DP katlayıcıları oyunda elmas harcanabilecek en kötü şey. Buna Brawl Pass'teki kademe atlama teklifleri de geçerli. Bir kademe için 30 elmas nedir gerçekten ya? Peki neden DP katlayıcısı almamalıyız diye sorarsanız şöyle cevaplayabilirim. Oyunu zaten her gün oynayan biriyseniz Brawl Pass'i DP katlayıcı olmadan da çok rahat bitirebiliyorsunuz. Diyelim ki Brawl Pass'in sonuna geldiniz ve ekstra star hediyesi kasmak istiyorsunuz. Yine de DP katlayıcısı almayın, çünkü 25 elmasa 1 star hediyesi bile olmuyor. 1000 DP katlayıcısı veriyor size teklif ama star hediyeleri 1600 DP istiyor biliyorsunuz. Peki tamam, marketteki altın tekliflerini de mi almayalım? Almayın. Özellikle 30 elmasa 300 altın teklifini almayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Bu bir elmasa 10 altın demek. Rezalet bir teklif. Brawl Pass'teki kademe atlama teklifiyle kapışırlar, hatta hangisi daha iyi öyle diyeyim. Eğer illaki altın alacağım diyorsanız zaman zaman gelen teklifleri beklemenizi öneririm. %200 %300 değerli olanları. Ancak ben genel olarak marketten altın almanızı önermiyorum. Bir de ara sıra güç puanı teklifleri de geliyor. Bence onu da almayın, çünkü videonun ilerisinde göstereceğim yolu görünce elmaslarınızı ona biriktirmek isteyeceksiniz. Bu arada karakterleriniz bir üst seviyeye yükseltirken eğer altınınız yetmiyorsa elmas ile tamamlamak ister misin diye soruyor ya. Bunu da kesinlikle almayın, çünkü bir elmasa karşılık 10 altın değer elde ediyorsunuz. Bu kısım tamamen açıklığa kavuştuğuna göre gelelim kostümlere. Devam etmeden önce oyunda iki farklı oyuncu tipi bulunduğunu belirtmek isterim. Kozmetik severler ve hesabını maxlamaya çalışanlar. Ben bu videoda her iki kesime de hitap etmeye çalışacağım için tamamen ortada olan bir oyuncu tipi olarak konuşacağım. Oyunda 6 çeşit kostüm enderliği var. Bunlar ender kostümler, süper ender kostümler, destansı kostümler, gizemli kostümler, efsanevi kostümler ve hiperşarj kostümleri olarak 6 farklı kategoriye ayrılıyor. Eğer fark ettiyseniz spreyler, rozetler ve profil ikonlarından hiç bahsetmedim. Onları almak yerine bir tane ender kostüm alsanız daha iyi değer verir size. Ancak bu e-spor rozetleri için geçerli değil. Eğer bir takıma hayransanız tabii ki de o takımın rozetini ve profil ikonunu alabilirsiniz. Buna lafım yok. Burası açıklığa kavuştuğuna göre gelin sizlerle kısa bir hesap yapalım. Ender kostümlere baktığımızda 30 elmasınız karşılığı tek aldığınız şey özel savaşçı modeli. Ancak süper ender kostümlerde 79 elmasa hem savaşçı modeli, hem özel animasyonlar, hem özel efektler, hem de kostüm için rozet alıyorsunuz. Destansı kostümlerde 2 katı elmas ödeyerek aldığınız tek şey ekstra oyuncu simgesi oluyor. Ama şuraya bir not düşmek istiyorum. Bu 3 kategorideki kostümleri mücevher karşılığı da alabiliyorsunuz. O yüzden bu 3 kategorideki kostümlere asla elmas harcamanızı önermiyorum, büyük bir indirimde olmadıkları sürece. Gizemli kostümlere gelecek olursak 200 elmas karşılığı satılıyorlar ve size ekstra olarak sprey de veriyor. Bir de bu sadece benim için mi yoksa herkes için mi geçerli bilmiyorum, ama sizce de gizemli kostümler efsanevi kostümlerden daha iyi gözükmüyor mu? Örneğin Zeus Brock ile kötü kraliçe Pam'i karşılaştır deseler kesinlikle Zeus Brock'u seçerim. Ancak bu bir tercih meselesi. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa ona yönelmelisiniz. Diyelim ki elmaslarınızla bir kostüm satın alacaksınız. Ben sizlere tercihinizi gizemli kostümlerden yana kullanmanızı önerebilirim. Nedeni ise efsanevi kostümlerin 300 elmas istemesi gerçekten çok fazla. O fiyata bir tane gizemli kostüm alıp üstüne 100 elmas daha biriktirerek ikinci gizemli kostümü alabiliyorsunuz. Hiperşarj kostümlerine gelecek olursak kesinlikle önermiyorum. 800 elmas gerçekten çok absürt bir rakam. Onun yerine 4 tane gizemli kostüm alabiliyorsunuz. Son olarak indirimler hakkında konuşmak istiyorum. Genellikle destansı kostümler indirime düşer. Hatırlarsanız size destansı kostümleri elmas karşılığı almayın demiştim. Ancak eğer özel bir etkinlik varsa ve kostüm %75 indirime girdiyse kesinlikle hiç düşünmeden alın. Ancak bu tarz indirimlerin genelde senede bir geldiğini hatırlatmak isterim. Bu arada eğer buraya kadar izlediysen videoya bir like bırakıp abone olursan beni çok mutlu edersin. Ayrıca bazen efsanevi kostümlerde indirim gelebiliyor. Eğer 300 elmastan 150 elmasa düşen bir kostüm görürseniz kostüm ne olursa olsun onu da almanızı öneriyorum. Pekala, kozmetikleri hallettiğimize göre gelelim hesap maxlamak için en iyi elmas harcama yollarına. İlk olarak çoğunuzun en az bir kez yaptığı bir yanlışa değinmek istiyorum. Elmas ile kredi almak. Az sonra anlatacağım yöntemi duyunca ben bunu daha önce neden yapmışım diyeceğinize eminim. Elmas ile kredi almak ilk olarak oyunun hesap maxlama sistemine aykırı oluyor. Bunu size şöyle açıklayabilirim. Biliyorsunuz Brawl Pass'in ücretsiz kısmı size 1000 kredi, 7000 altın ve 2500 güç puanı veriyor. Örnek veriyorum, 1000 kredi ile 2 tane süper ender karakter açtınız. Daha sonra Brawl Pass'ten aldığınız altınlarla bu iki karakteri de maxlayabilirsiniz. Ancak eğer elmas ile kredi alırsanız bir dengesizlik oluşuyor ve yeni açtığınız karakteri yükseltmeye altınınız veya güç puanınız kalmıyor.
İşte bu yüzden asla kredi almanızı önermiyorum. Brawl Pass'te aldığınız kredilerle ilerlemeniz hesabınızın sağlığı açısından daha iyi olacaktır. Farkındayım, çok fazla şunu almayın bunu almayın dedim. Ancak şimdi anlatacağım şeyler kesinlikle almanızı önerdiğim şeyler olacak. İlk olarak hiperşarj teklifleri üstüne konuşalım. Bu teklifler oyunda elmaslarınızı harcayabileceğiniz en iyi yollardan biri. Biliyorsunuz hiperşarjlar 5000 altın tutuyor. Ancak bu teklifleri aldığınız zaman bir nevi 79 elmasa 5000 altın almış oluyorsunuz. Bu elmas başına 63 altın demek. Şu ana kadar videoda gösterdiğim her şeyden yüksek bir oran bu. Ancak bu tarz tekliflerin her Brawl Talk güncellemesinde geldiğini belirtmek isterim. Yani 2 ayda bir gelen teklifler ve çıkan hiperşarjlarla geliyorlar genelde. Ancak şunu da göz önünde bulundurmakta yarar var. Hiperşarj tekliflerini yalnızca seviye 11 karakterlerinize alabiliyorsunuz. O yüzden eğer beğenmediğiniz bir karaktere hiperşarj teklifi gelirse o karakteri seviye 11 yapmak için altın harcamanızı önermiyorum. İkinci olarak daha demin gördüğümüz gibi yeni bir kostüm çıkınca Supercell kostümün yanında çeşitli şeyler de veriyor. Örneğin star hediyesi, altın, güç puanı gibi. Eğer bu tarz bir teklif satın alacaksanız gizemli kostümler için olan paketleri almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer kostümleri mücevherle de alabiliyoruz. Ancak bunlar bile en iyi elmas harcama yolunun yanına bile yaklaşamaz. Hazırsanız en iyi elmas harcama yolunu gösteriyorum. Eğer eskiden olsa size 170 elmasa Brawl Pass alın derdim. Ancak biliyorsunuz Brawl Pass 20. sezondan itibaren paralı oldu ve artık elmas karşılığı alınamıyor. Son olarak sizlerle en hızlı şekilde nasıl elmas kasılması gerektiği konusuna da ufakça değinmek istiyorum. Hatta çoğunuzun bilmediği önemli bir taktik de vereceğim. İlk olarak her sezon Brawl Pass'i maxladığınızdan emin olmalısınız. Brawl Pass'te her sezon 50. kademeye kasarak sezon başı 50 elmas kazanabilirsiniz ve az önce anlattığım hiperşarj teklifleri için de bu çok önemli. Biliyorsunuz Brawl Talk 2 sezonda bir geliyor ve eğer siz 2 sezonda 50. kademeye kasıp fullerseniz Brawl Talk gelmeden 100 elmas kasmış oluyorsunuz. Ve Brawl Talk'ta duyurulan en sevdiğiniz hiperşarjda güncelleme sonrası alabilirsiniz ya da sonraki sezonda biriktirerek bir gizemli kostüm almayı da seçebilirsiniz. İkinci olarak oyuna gelen etkinlikleri tamamlayın. Biliyorsunuz geçen sezon Godzilla etkinliği gelmişti ve etkinliği tamamlayan kulüplerin tüm oyuncuları 60 bedava elmas kazandı. Bu arada umarım sizin kulüpleriniz de etkinliği tamamlamıştır çünkü 60 elmas küçümsenecek bir rakam değil. Ayrıca her sezon ekstradan 10 elmas alabileceğini biliyor muydunuz? Hatta alması çok kolay. Tek yapmanız gereken şey Supercell Store sitesine girip bedava 10 elması ala basmak. Bonus olarak şunu belirtmek istiyorum. Eğer marketten elmas alacaksanız Supercell Store kullanmanızı öneririm. Çünkü aynı fiyata daha fazla elmas satın alabiliyorsunuz. Ve burada ufak bir duyuru yerleştirmek istiyorum. Eğer Squad Busters oynuyorsanız ve beni desteklemek isterseniz marketten kod bölümüne Okan yazabilirsiniz. Kod mevcut olarak yalnızca Squad Busters'da geçerli. Brawl Stars'ta henüz mevcut değil. Kodu yazan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son olarak Supercell zaman zaman market özel hediyeler ve ödüller sunuyor. Bu tür hediyeleri kaçırmamak için açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılmanızı öneriyorum. Her ücretsiz hediye geldiğinde sizlere oradan duyurusunu yapıyoruz. Bu sayede ücretsiz elmas, altın ve diğer ödülleri kaçırmamış olursunuz. Ayrıca kupa veya aşamalı kasmak için de oyuncu rahatlıkla bulabilirsiniz sunucuda. Bu videoda anlattığım her şeyi satın almak için bol bol elmasa ihtiyacınız var. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak detaylı bir şekilde elmas kasma rehberime ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.